Bu bir şaka. Geçen gün Ekşi Sözlük'te Soulframe'e bakarken donatın Türkiye'de tutmamasının sebepleri diye bir başlık okudum ve içerisine girdim. Binlerce yorum vardı ve binlerce tespit vardı. Ama en çok pahalılığından yakınmış birçok insan. Çok haklılar. Gerçekten 9 lirayla 15 lira arası tanesi bu arada. Onu da unutmadan söyleyeyim. Tanesi 9 lirayla 15 lira arası bir tane donat yiyebiliyorsun. Gerçekten pahalı. Yani tutmamasının sebebi bunlardan biri olabilir. Ben de YouTube kanalımıza bir baktım, donat tarifi yok. O zaman en uygun fiyata, en güzel donat nasıl yapılır? Hep beraber yapalım istedim. Bugün tanesi 2,5 liraya harika bir donat yapacağız. En güzel donat bu tarif olacak. Haydi başlayalım. Tarife başlamadan önce gerçekten hassas teraziye ihtiyacımız olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü hassas bir tarif, o yüzden muhakkak elinizde bir terzi. Elinizde muhakkak bir hassas terazi olması gerekiyor. Hemen yanıma alıyorum canım arkadaşımı. Unla başlıyoruz. Yarım kilo unumuz olacak içerisinde. Yaklaşık 5 su bardağına denk geliyor. Ama ben yine de tartıyla devam etmek istiyorum. Şöyle 500 gram unun üzerine 2 yemek kaşığı nişasta koyacağım. Normalde yurt dışı tariflerinde kek unu da kullanıyorlar. Un artı kek unu. Türkiye'de kek ununun içerisinde nişasta, kabartma tozu ve un var. Ama yurt dışındakilerde sadece nişasta ve un var. Eğer buradaki kek ununu kullanırsak çok fazla kabaracak, çok bambaşka yerlere gidecek o tarif. O yüzden biz ayrıca ekliyoruz. Yani un ve nişastayı karıştırdığınız zaman güzel bir kek unu elde ediyorsunuz. Kek unu ne işe yarıyor onu da söyleyeyim. Biraz daha kıvamlı ve daha böyle ıslak, içinin daha pofur pofur olmasını sağlıyor. Bilginiz olsun. 70 gram şeker koyuyoruz. O da 3 yemek kaşığı kadar. 3,5. Mayamız var. Yarım paket. Yani normalde 10 gramlık paketler satılıyor ya, onun yarısı yani 6 grama denk geliyor. 6 gram koyuyoruz. 2 gram daha lazım. Tamam. Bir de tuz koyuyoruz. Yine maya ile aynı miktarda tuz. Karıştırıyoruz bir güzel şöyle havalandıra havalandıra. Direkt kaseye aktarıyorum. Burada yoğuracağım. Tartımızı tekrardan koyduk. 2 yumurta kullanacağız hamurda. Genelde bunlar orta boy, yani 45-50 grama denk geliyor. Ama yine de ölçmemiz gerekiyor. Evet, 54 gram bu. Toplamda 103 gram. Şimdi üzerine süt koyacağız. Terazide 290 gramı gördüğümüzde okeydir. Şu an 103'te. Hep beraber şahit olalım 290 olduğuna. 293, hiç sorun değil, 3 gram alırız onu. Şöyle aldık. Bunu da içmeyeceğim. Şimdi bunu bir güzel karıştırıyoruz. Hamurumuzun ortasını bir güzel açtık. Hazırladığımız yumurtalı sütümüzü üzerine ilave ediyoruz. Bu arada süt soğuk değil, oda sıcaklığında. Eğer soğuk süt koyarsanız biraz geç mayalanacaktır. Şimdi bir güzel elimizde yoğurmaya başlıyoruz. Ben böyle hamurları hazırlarken makinede hazırlamaktan pek hoşlanmıyorum. Çünkü elimin sıcaklığıyla hamur çok daha güzel bir kıvam alıyor diye düşünüyorum. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz acaba? Yorumlarda yazın. Makine kullanan kaç kişi bir görelim. Yavaş yavaş toparlıyorum. Belli bir noktadan sonra artık tezgaha almam gerekecek. Çünkü burada çok zorlanıyorum. Boyumdan dolayı sanırım biraz tezgah yüksek geliyor. Mermere geçeceğim. Orada çok daha rahat bir şekilde toparlayabileceğim. Şimdi biraz böyle toparlanmıyor gibi gözüküyor hamur. Ama hiç öyle olmayacak, merak etmeyin. İçerisine bir de yağ koymadık şu anda. Yağ girdiği anda pürüzsüz bir hamur elde edeceğiz. Alıyorum. Burada böyle elimin iç kısmıyla baskı uygulayarak hamuru toparlamaya çalışacağım. Çiğ köfte yoğurur gibi düşünebilirsiniz. Evet, çok güzel toparlandı ama hala sert ve pürüzlü bir hamur. Şimdi içerisine 50 gram oda sıcaklığında beklemiş tereyağını ekleyeceğiz. Şöyle ortasını açtım. Tereyağını küçük küçük kestim daha çabuk oda sıcaklığına gelsin diye. Şimdi tereyağıyla beraber pürüzsüz,
sert bir hamur olana kadar güzelce yoğuruyorum. Sert derken tabii ki öyle taş gibi bir hamur değil demek istediğim ama ele yapışmayan ve normalde hani pişi hamurundan çok daha sert bir hamur olacak. Tereyağını iyice yediriyorum. Hamur herkesi korkutuyor aslında baktığınız zaman. Hamuru yoğurmak, hamuru açmak vesaire. Ama gerçekten çok rahatlatıcı ve doğru hamuru yaptıktan sonra çok kolay. Yani bazen hamuru aslında dinlemeniz gerekiyor. Mesela un miktarı. Söyleyen kişi evet o un miktarıyla yapmış olabilir ama sizin ununuz çok daha farklı bir yapıya da sahip olabilir. Hamuru dinlemeniz gerekiyor. Yani aslında işte ele yapışmayacak bir hamur elde etmenin belli bir süre sonra tecrübe sahibi oldukça ne olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Malzemenin miktarından çok asıl önemli olan onun nasıl kıvamda olduğu. Son düzlüğe girdik. Hamur çok güzel bir şekilde toparlanmaya başladı. Yes, çok güzel. Bir su içmem lazım. Ay soğuk su bir iyi geldi. Hop, en zor kısmı bitti. Kaseye koydum. Şimdi hamurun kıvamını iyice yakından görmeniz için arkadaşıma bir rica edeyim. Şöyle bastırdığınızda parmağınızda hiçbir şey kalmayacak ama bir o kadar da yumuşak. Şimdi üzerini kapatıyorum. 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Ben de o sırada içerisine koyacağımız o vanilyalı müthiş dolguyu hazırlayacağım. Evet, bu suyla ne yapacağım? 1 saat mayalandıracağım ama oda sıcaklığı çok da yeterli olmayabilir ve istediğim kıvama gelmeyebilir. O yüzden evi soğuk olanlar veya serin bir ortamda çalışanlar için hamuru sıcak suyun değmediği şekilde üzerine oturtuyorum kaseyi. Altında gerçekten kaynar su var ama asla değmiyor kaseye. O buharla hamur çok daha güzel mayalanmaya başlayacak. O yüzden ben bu şekilde bunun üzerine örteceğim. 1 saat mayalanacak. Şunu şöyle kenara aldım. Sosa başlayalım. Sütü direkt tencereye koyuyorum. 250 mililitre. Sütün içerisine vanilya ekleyeceğim. Yalnız vanilin değil, onu söyleyeyim. Yani toz halinde sentetik olan vanilini eklemeyeceğim. Tabii ki siz dilerseniz ekleyebilirsiniz ama benim elimde vanilya özütü var. Ya vanilin özütü ya da çubuk vanilyanın içerisindeki o çekirdekli kısmın çeyreği kadar kullanabilirsiniz. Şöyle kaşığımın ucuna az bir şey damlattım. Şöyle biraz karıştırdım. Sütü ısınması için bırakıyorum orada. Şimdi 3 tane yumurtanın sarısını bu kaseye koyacağım. Yumurtanın sarıları bize gerekiyor. Burada gramajı önemli değil bu arada. 3 tane yumurta sarısı yani. Ama şimdi içerisine koyacaklarımızın gramajı önemli. Yumurta sarılarının üzerine 50 gram toz şeker koyacağız. Haydi bakalım. Oldu. Tartıyla işim bitti. Şimdi şeker ve yumurta sarısı böyle açık renk olana kadar ve şeker eriyene kadar güzelce çırpacağız. Rengi açıldı. Şekerlerin büyük bir kısmı eridi. Şimdi içerisine un ve nişasta ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı kadar, yani 15 gram kadar. 5 gram nişasta, 10 gram un koyacağım. Şu üstteki dağcıktan alayım. Şimdi bunu direkt yumurtalı şekerin içerisine ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Evet, böyle akışkan bir kıvamın içerisinde. Şimdi sütümüze bakalım, ısınmış mı? Isınmış. Yumurta var. Yumurtaya sıcak süt konmaz. O yüzden bunda temperleme işlemini uygulayacağız. Damla damla içerisine ilave ediyorum. Bu noktada hiç acele etmeyin. Kesilir, bir daha yapmak zorunda kalırsınız. O yüzden damla damla, yavaş yavaş. Bu donatı böyle bol vaktiniz olduğu zaman yapın. Gerçekten çok keyifli ve zevkli. En zorlu kısmı hamuru yoğururkenki efor. Onun dışında gerçekten çok lezzetli bir tatlı elde edeceksiniz. Tencereye yavaş yavaş yine karıştıra karıştıra döküyorum. Terbiye hazırlamak gibi yani bu. Ara ara karıştırıyoruz. Muhallebi gibi. Kıvama geldiğinde ocaktan alacağım. Hemen koyulaştı. Altını kısayım. Ay çok güzel oldu. Müthiş bir
kıvamda kremamız var. Şöyle göstereyim. Bu arada içerisine çikolata koyup eriterek de yaparsanız çikolatalı bir krema elde edersiniz ve çok da lezzetli olur. Ben bugün kendi tercihim olan vanilyalıyı yapıyorum. Hem de çikolata koyduğunuz zaman daha maliyetli oluyor. Şimdi bunu soğuması için emaye olan bir kabım var. Onun içerisine alacağım. Kabuk oluyor ya hani böyle puding ve muhallebinin üzeri. Öyle olmaması için üzerini streçle kapatmamız gerekiyor. Ben sizden önce baktım hamura, inanamayacaksınız. Efsane bir şey olmuş. Tam 2 katından biraz daha fazla mayalanmış kocaman bir hamurumuz var. Hamuru şimdi tezgaha alacağım. Hamuru hiç öyle bastırmadan şöyle bir toparlıyorum. Hamurdan 74-75 gram aralığında bezeler hazırlayacağız. 74, güzel. Şimdi elimle artık oynuyorum bunlarla ve pürüzsüz bezeler elde etmek için güzelce yuvarlıyorum. Şöyle açayım önümü de. İçe doğru katlayarak yuvarlak bir beze elde ediyorum. Hamurun ortasına geldik. Şimdi söylüyorum. Ben deliksiz bir donat yapıyorum. Normalde donat Hollandalıların Noel zamanı yaptığı bir şeymiş. Hollanda'dan Amerika'ya kadar yayılıyor bu donat ve Amerika'da çok daha farklı şekillerde yapılmaya başlanıyor. Bir de normalde bu şekilde yapılıyormuş, yani sadece deliksiz donat olarak yapılıyormuş. Ama içinin pişmediğini gördüklerinde ortasını delmeye karar veriyorlarmış. Tercihen ortası delikli veya içi dolgulu şekilde yapılmaya devam edilmiş. Tek mayalama yaptığınız zaman deliksiz donatta gerçekten içi birazcık çiğ kalabiliyor. Ama içerisine dolgu koyacağımızdan ve içinin hamur kalmamasını istediğimizden dolayı 3 kere mayalama işlemi yapıyoruz ki kızardığında böyle puf diye içi sünger gibi olsun. Sünger gibi mi derler acaba? Böyle içi pofuduk pofuduk olsun. Çok oynadık şimdi. Çok oynadığımız için birazcık bekletmemiz gerekecek. Üzerini streçle kapatıyorum. Bir 15 dakika ben kahve molası vereyim. Onlar da biraz minik minik mayalansınlar. Hamurlar dinlendi. Şimdi son kez bir oynayacağız. Son şeklini vereceğiz. Ondan sonra 40 dakikalık bir işlemimiz kaldı. Tekrardan üzerine bastırıyorum. Şu kabarcıkları gördünüz mü? Şimdi bohça yapar gibi önce 2 ucunu birleştiriyorum. Diğerlerini aldım. Yani içe doğru toplama hareketini yapıyoruz. Biraz İzmir bombasına benzedi. İyice toparlandığına emin olduktan sonra son bir düzleme işlemi yapıp üzerine bastırıyorum ve tepsiye alıyorum. Son kez şöyle üzerine bir dokunuyorum. Elimin lezzetini alsın diye. Üzerine tekrardan streçimizle kapatıyoruz. Biraz daha büyüyene kadar bekleyeceğiz, yani şişene kadar bekleyeceğiz. Yaklaşık 40 dakika. Arkadaşlar inanılmaz bir kabarma görüyorum. 2 katına çıkmışlar. Şimdi bir tanesiyle başlıyoruz kızartmaya. Tersten koyuyorum. Yağınız çok sıcak olmasın. Yaklaşık 170-180 derecelerde olması ideal. Her bir yüzünü 2-2,5 dakika arası kızartacağız. Kafamı yaslayıp uyumak istiyorum. O kadar güzel kokuyorlar. Ben zaten kızarmış hamura dayanamıyorum. Pişi falan böyle bol bol yapıyorlar annem, anneannem falan. O bitmeden kalkamıyorum masadan. O böyle dışı çıtır, içi yumuşacık var ya. İşte bu da tam olarak öyle oldu. Bu donat da müthiş şu anda. Elinize bir şiş alabilirsiniz. Şöyle tam orta kısmından deliyoruz ve iç kısmını da biraz böyle kurcalıyoruz ki yer açalım krema için. Kremamızı alıyoruz. İç kısmına doğru sokuyoruz ve
Zaten kendini belli edecek. Ben daha fazla krema istemiyorum deyince çıkarıyoruz. Şekerin üzerine de tarçını koyuyoruz. Ben tarçını çok seviyorum. O yüzden biraz bol bol koydum. Hazırladığımız donatı tarçınlı şekere bir güzel batırıyoruz. Bu arada bizim şekerden mi normalde yapışır yani üzerine ama bu kadar yapışmıyor ki ben bunu bayağı da çektirdim yani şekeri. Ama siz dilerseniz kızarttıktan hemen sonra bu şekerlik tarçın karışımının içerisine sokarak daha böyle üzeri şeker şeker kıtır kıtır yapabilirsiniz. Ama bence böyle çok daha hafif olacaktır. Hani ağırlığından da birazcık şikayet ediyoruz ya donatın. Bence böyle çok daha tadında ve kararında olacaktır. Evet, sonuncu da bitti. Hiç dayanamıyorum. Hemen şurayı kenara alıp tadına bakacağım. Kokusu böyle bana kışı hatırlatıyor. Tabii ki içinde tarçın olduğundan dolayıdır muhakkak ama böyle hamur, o tarçın ve o iç dolgusu birleşince tam bir kış bence tatlısı. Yazın biraz ağır gelebilir ama bir de böyle ev yapımı olunca daha sanki hafif ve güzel oldu gibi geliyor bana. Şimdi bakalım tadına. Bu bir şaka. Kesinlikle dışarıda yediğiniz donat kadar şekerli asla gelmeyecek. Sanki fırında pişmiş hissiyatı bile verebilir size. Asla içerisine yağ çekmemiş. Sadece kabuğu çıtır, içi yumuşacık ve hamur değil. Orta kısmına koyduğumuz krema da daha da hafifleştiriyor içini. Çikolata olsa belki böyle daha ağır bir tat alabilirdiniz ama vanilyalı krema tamamen hani şey gibi böyle bir yemek yersin yanına yoğurt koyarsın o hafifletir ya onu. Aynı o hissiyatı vermiş. Ben bundan 3 tane yerim diyorum. Siz kaç tane yersiniz? Bir yapın, yorumlarda buluşalım. Umarım beğenmişsinizdir. Tanesi 2,5 liraya donat. En güzel böyle olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Evet, çok güzel olmuş ama gerçekten ben yaptım. Söylemem böyle bir şey yok.